Şu haritaya da bir bakın. Dört bir tarafı nükleer güçlerle kaplı. Çin, Hindistan, Pakistan, Rusya ve Kuzey Kore. Asya Pasifik'te başka bir güç daha var. ABD. O da rakiplerini dengelemek için diğer ülkelerle ortak askeri ittifaklar inşa ediyor. Örneğin İngiltere ve ABD, teknoloji transferleri yoluyla Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosunu oluşturmayı hedefliyor. Yani burada bir savaş çıksa bölge bazlı bir kıyamet kopacak neredeyse. ABD'nin Asya Pasifik'teki nükleer politikasını Doktor Barış Adıbelli şöyle anlattı. Kuzey Kore'ye Amerika ne dedi? Nükleer programından vazgeç, nükleer silahlardan vazgeç, silahlanmadan vazgeç ve sen de normal dünyanın diğer ülkeleri gibi anlaşmalara, mevzuata uy. Fakat bunu diyen Amerika, Kuzey Kore'nin yanı başında Avustralya'yı nükleer güç haline getirdi. Buna sadece Kuzey Kore tepki koymuyor, Çin de koyuyor. Madem nükleer silahlara bu kadar tepkiniz var, o halde neden nükleer silahların yayılması, gelişmesi, çoğalması için adım atıyorsunuz dedi Kuzey Kore. Ve bu noktada İngiltere ve ABD ise bir şekilde protesto etti. Ve küresel barış ve güvenliğe en büyük tehditin ABD olduğunu söyledi. Şimdi dolayısıyla Kuzey Kore'nin bu cephesinden baktığınız zaman doğru mesele. Bu videoda Hindistan, Pakistan ve Rusya'yı ele almayacağız. Hindistan'ın çok kutuplu dünyaya dair görüşlerini ve bir süper güç olup olamayacağını geçenlerdeki videoda zaten ele almıştık. Şimdi ise Kore Yarımadası ve Çin-Tayvan arasında artan gerilimlerin üzerinde duracağız. Kuzey Kore yolları patlatıyor, Ukrayna karşısında Rusya'ya silah sağlıyor. Şimdi de askerlerini gönderdiği iddiası ortaya atıldı. Güney Kore'de karşılık verme hazırlığında. Çin ise Tayvan'ı kuşatma altına alıyor. Peki Asya'da savaşa bir adım daha mı yakınız? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Çin'in 2 milyon aktif askeri personeli var. Dünyada en büyük askeri güç sıralamasında 3. 40 yıl sonra uluslararası sulara balistik füze fırlattığını hatırlatmakta fayda var. Füze 11.500 kilometre yol kat etmişti. Tayvan ordusu 169 binlik bir askeri güçten oluşuyor. Dev bir güce karşı cüce kaldığı söylenebilir. Savunma konusunda sırtını ABD'ye yaslamış durumda. Kuzey Kore'nin 1.370.000 askeri var. Her zaman milyonlarca gencin orduya katılmak için hazır olduğu duyurusunu yapıyor. Nükleer silahları ve kıtalar arası füzeleri olmasına rağmen dünyada askeri güç olarak 36. sırada. Güney Kore'nin aktif askeri personeli 500 binken 5. dünya gücü olduğunu vurgulamak gerek. Kuzey Kore'yi caydırmak için yerli balistik füzeler geliştirdi. Yeni nesil çok amaçlı savaş uçağını ise seri üretime geçirdi. Tüm bunların ortasında Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Filipinler gibi müttefiklerini korumayı düstur edinen bir ABD var. 5244 nükleer silah sahip. Çin 410, Kuzey Kore ise depolarında 30 nükleer silah bulunduruyor. Yaklaşık 2 hafta öncesine dönelim. 11 Ekim Cuma günü sabahı. Kuzey Kore'nin iddiasına göre Güney Kore'ye ait insansız hava araçları sınırı geçti. Başkent Pyongyang'a ulaşan İHA'nın kuzey topraklarına propaganda broşürleri dağıttığı öne sürüldü. Olay savaşa yol açabilecek provokasyon olarak değerlendirildi. Daha sonra lider Kim Jong-un sınır birliklerine ateş açmaya hazır ol emri verdi. Güney Kore'de bundan eksik kalmadı. Vatandaşlarının güvenliği tehdit edilirse eğer Kuzey Kore'nin sonunun geleceğini ilan etti. Bunun üzerine Kuzey, Güney'i kendisine bağlayan iki ana yolun bazı bölümlerini havaya uçurdu. Hasar gören yollardan biri önemli karayolunda, diğeri ise tren yolunda bulunuyor. Olayın ertesi gününde 1,4 milyon genç Kuzey Korelinin orduya yazılmak üzere yetkili mercilere başvuruda bulunduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Yeonpyeong adası yakınlarına topçu birlikleri konuşlandırıldı. Birlikler ateşe hazır pozisyonda tutuluyor. Güney ivedilikle cevap vermeliydi. Sınırda askeri tatbikat düzenlendi. Topçu roket sistemleriyle gerçek atışlar yapıldı. Chunmoo çok namlulu roket atarlarla kıyıdan 17 kilometre açıktaki hedefler vuruldu. Kim Jong-un Ocak ayında Güney Kore ile birleşmenin imkansız olduğunu ilan etti. Bu ilandan tam 9 ay sonrasındayız şu zamanlarda. Anayasada büyük bir değişiklik yapıldı. Artık Güney Kore düşman devlet olarak sayılıyordu. Kim yakın zamanda 2. kolorduyu denetledi. Askerlere Güney'in açıkça bir düşman ülke olduğunu akıllarında bulundurmalarını tembih etti. Seul yönetimi Kuzey'in iç meselelerde istikrarsız bir dönemden geçtiğini, gerilimi tırmandırmak için ülkedeki kontrolü sıkılaştırdığını düşünüyor. Güney'in eski liderlerine kıyasla mevcut devlet başkanının daha sert bir tavır takındığı belirtiliyor. Kuzey'in daha önceki balistik füze test atışlarına karşılık Güney Kore'den tepki gecikmemişti. Atışların hemen ardından devlet başkanı, ana düşmanımız Kuzey Kore'de açıklamasını yapmıştı. Daha önce de Kuzey'e yönelik önleyici bir saldırı yürütebileceklerinden bahsetmişti. Yeni gelen Cumhurbaşkanı, önceki Cumhurbaşkanı'nın aksine tamamen savaş yanlısı, gerginlik yanlısı, şiddet yanlısı ve Japonya ile ABD
ile ittifak yapma heveslisi bir yeni cumhurbaşkanını seçti Güney Kore. Öyle ki bütün güvenliğini Japonya ve ABD'ye ihale eden, onlara da sırtını dayayan, o sırta dayamayla birlikte de Çin ve Kuzey Kore'ye durup dururken meydan okuyan bir Güney Kore var. Ve tabii Pasifik'te Amerikan karşıtlığının en yüksek olduğu halk arasında en yüksek olduğu ülke Güney Kore. Özellikle gençler arasında. Şimdi Amerikan askerlerini topraklarında istemiyorlar. Hal böyleyken Cumhurbaşkanları gitti, Amerika ile masaya oturdu, daha fazla asker getirin diye. Trump döneminde Kuzey Kore ile ABD ilişkilerinde büyük değişimler görüldü. Örneğin 2018'de Kim Jong-un ve Trump bir araya geldi. Böylece tarihte görevdeki bir ABD başkanı Kuzey Kore lideriyle ilk kez görüşmüş oldu. Ancak Kuzey nükleer silah geliştirmekten caydırılamadı. Elinde çok çeşitli ve geniş menzilli füzeler var. 15.000 kilometre menzile kadar ateşlendiği düşünülen füzelere sahip Kuzey. Bu da Güney için oldukça tehlikeli, hatta ABD için de. Güney ordusu Kuzey'in füzelerini düşürebileceğini iddia ediyor. Ancak bu tarz iddiaların kamuoyunu yatıştırma amacı taşıdığını düşünenler var. Koreler arası savaş şu anda Asya'da çıkmadı. Fakat farklı bir bölgede çıkmak üzere diyebiliriz. Peki nasıl? Son zamanlarda Kuzey Kore ordusundan askerlerin ve danışmanların Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya gönderildiği iddiaları dolaşımda. Hatta bunlardan bazılarının şu anda Ukrayna ordusuna karşı cepheye sürüldüğü de söylentiler arasında. Bilindiği gibi Rusya savaş sırasında çok fazla asker kaybı yaşadı. Gerektiği zaman Wagner'i de ortaya koyarak hapishanedeki tutuklulara bile savaştırdı. Şimdi ise bu açığı kapatma arayışında olabilir. Sivil güçten devşirme değil de gerçekten profesyonel askere ihtiyacı var. Bunu da en iyi sağlayabileceği yer Kuzey Kore. Kuzey Kore tabii bu kadar silah, mühimmat, askerin karşılığında yüksek teknoloji savunma alanında, yüksek teknoloji, ham madde ve gıda. Bunların alma karşılığında bu desteği verdiği söyleniyor ve Putin uzun yıllardan sonra, aradan sonra biliyorsunuz Kuzey Kore'yi de ziyaret etmişti. Dolayısıyla tüm bunları topladığınız zaman artık Kuzey Kore, Çin'le, Rusya'yla, Vietnam'la aynı blokta müttefik haline geldi. Bu konudaki ilk iddialar şaşırılmayacağı üzere Güney Kore'den geldi. Devlet Başkanı Zelenski'den bu yöndeki haberlere destek çıkan açıklamalar gördük. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Rus donanma gemilerinin 8 Ekim ve 13 Ekim tarihleri arasında 1500 Kuzey Koreli askeri Rusya'nın Vladivostok kentine taşıdığını açıkladı. Hatta Kuzeyli askerlerin Rusya'da eğitim alırken çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Güney tarafı Kuzey'in zaman içinde toplamda 12.000 askerini Rusya'ya vereceğini düşünüyor. Savunma Bakanı'na göre Kuzey Koreli askerler bu ay Ukrayna'nın saldırısında öldürülmüş olabilir. Ukrayna medyasına göre bu saldırıda 6 asker öldü. Olaylar üzerine Rusya ile ilişkiler geriliyor. Seul yönetimi Moskova'dan Kuzey Kore askerlerini derhal geri çekmesini istedi. Rusya ise bu uyarıların ardından geri adım atmadı. Hatta Kuzey ile işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Uzmanlarsa ABD olmadan bu istihbaratın elde edilemeyeceği görüşünde. Hem Moskova hem de Pyongyang yönetimi Kuzey Koreli askerlerin Rusya'ya gönderildiğine dair iddiaları reddediyor. Yakın zamanda kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imza atmışlardı. Hatta bu anlaşmanın askeri pakt gibi göründüğü yorumları yapılmıştı. Kuzey Kore'nin herhangi bir ülke tarafından saldırıya uğraması halinde imdadına yetişecek bir ülke var. O da Rusya. Rusya ile bir stratejik ortaklık anlaşması yaptı. Rusya dedi ki bu anlaşma 1961'de Sovyetler Birliği ile Kuzey Kore'nin yapmış olduğu anlaşmanın yeniden canlandırılması, çok yeni bir şey değil aslında dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Kuzey Kore saldırıya uğrarsa eğer askeri yardım sağlayacaklarını açıkladı. Aslında bu imkansız değil. Sovyetler Birliği askerleri 1945'te Japon güçlere karşı Kuzeylilerle omuz omuza savaşmıştı. Öte yandan 1950-1953 Kore Savaşı'nda da Sovyet pilotları Kuzey Koreli askerlere havadan destek vermişti. Yani olası büyük bir savaş durumunda Rusya Kuzey'e yardım etme potansiyeline sahip. ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya silah sağladığı hepimizin malumu. Güney Kore şu ana kadar Ukrayna'ya silah vermedi. Fakat Rusya ile Kuzey Kore yakınlaşması sonrası Ukrayna'ya silah gönderebileceğinin sinyalini verdi. ABD ve Güney Kore Kuzey'i Rusya'yı silahlandırmakla suçluyor. Silah transferi dengesizliğini adı belli şöyle yorumluyor. Fakat Amerika şunu sorgulamıyor. Biz Ukrayna'ya ne kadar silah veriyoruz? Amerika, Avrupa Birliği ve NATO Ukrayna'ya silah veriyor mu, vermiyor mu? Özellikle Pyongyang ve Moskova'nın imzaladığı karşılıklı savunma anlaşması ve Putin'in Kuzey Kore'ye yüksek hassasiyetli silahlar vermeyi düşündüğünü açıklaması, güneyde alarm zillerinin çalmasına yol açtı. Ulusal Güvenlik Danışmanı bunların ardından Ukrayna'ya silah tedariki konusunu yeniden gözden geçireceğiz dedi. Verilmesi muhtemel silahlar arasında top mermilerinin yanı sıra hava savunma sistemleri de yer alıyor. Son olarak 22 Ekim'de Güney Kore'nin Ukrayna'ya saldırı silahları verebileceği haberleri basına yansıdı.
Çin ve Tayvan arasındaki gerilimlere geçelim. İhtilaf aslında 1949'da sonlanan iç savaşa dayanıyor. Savaştan galip olarak komünistler çıkarken Milliyetçi Parti yanlıları Tayvan adasına kaçarak burada bir yönetim inşa etti. Ayrıca kendilerini Çin Cumhuriyeti olarak adlandırıyorlar. Çin'e göre ise ada kendi topraklarının bir parçası. Aslında burada Pekin'in tek Çin politikasına değinmekte fayda var. Politika dünya üzerinde yalnızca tek bir tane Çin devleti olduğunu savunurken Tayvan'ı da bu devletin bir parçası olarak görüyor. Bu sebeple Tayvan'ı yeniden kendine katma hedefinde. Ancak tüm gerilime rağmen taraflar ekonomik ve ticari bağları sahip. Özellikle Tayvan çip üretiminde küresel liderlerden. Tayvan yönetimi boğazın ya da limanların abluka altına alındığı takdirde uluslararası ticarette kaos çıkacağına inanıyor. Öte yandan tansiyonun Tayvan'ın yeni lideri William Lai'nin göreve başladıktan sonra daha da arttığını belirtmekte fayda var. Çin'e göre Lai ayrılıkçı. Tayvan'ın Cumhurbaşkanı, bakın tekrar ediyorum, Çin anakarasındaki 2000 yıllık saltanata son veren Çin Milliyetçi Partisi'nin devrimini kutluyor. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum ki şimdi söyleyeceğim çok başka bir şey var. Çıktı dedi ki biz dedi hani Çin büyük ulusu denen o büyük yapıya ait değiliz dedi. Yani anakaradaki o Çin kültürü, Çin ulusu biz buna ait değiliz dedi. Ve Çin Halk Cumhuriyeti de bizi temsil edemez dedi. Özetle işin Türkçesi şu: biz Çinli değiliz, Tayvanlıyız dedi. Tarihte Tayvanlı diye bir millet yok. Tayvan'da giden gören bilir. Yani ben de orada misafir öğretim olarak bulundum birkaç ay. Yani orada ya aborjinsinizdir, ya Çinlisinizdir ya da işte varsa 3-5 Japonsunuzdur. Başka bir şey değilsiniz. Herkes Çince konuşuyor. Ülkenin resmi dili Çin. 2 nesil önce ötesine herkesin aile mezarları, köyleri, kasabaları Çin'de. Çünkü hep Çin'den gelmişler. Çin ordusu şu zamanlarda Tayvan Boğazı ile adanın kuzey, güney ve doğu bölgeleri çevresinde askeri tatbikat düzenliyor. Savaş uçakları ve savaş gemileri de tatbikata katıldı. Gerçek mühimmat da kullanılıyor. Devlet Başkanı Xi Jinping tatbikatlardan birkaç gün sonra orduya savaşa hazırlığını güçlendirme çağrısında bulundu. Tayvan'daki ayrılıkçılara Çin'in bir mesajı var. Eğer ayrılmaya bir şekilde dış güçlerle işbirliği yapıp zorla bunu denerseniz bunun karşılığında askeri güç kullanırım. 2. Dışarıdaki bölgesel veya küresel güçlere de şunu dedi: Tayvan'ı Çin'den kopartmaya yönelik bir hareketiniz olursa silahlı kuvvetlerimle buna müdahale ederim. Ben sizden onlara daha yakınım. Bakın doğru. 163 kilometre aradaki boğazın genişliği. Onun için bu mesaj tabii Washington'da algılandı mı algılanmadı mı bilmiyorum ama sonuç olarak Tayvan Cumhurbaşkanı Amerika'nın dikkatini Orta Doğu'dan Pasifik'e çekmek için bence böyle bir provokasyona girdi ki Çin'i üzerine çekerek Amerika'nın tekrar Pasifik'e dönmesini sağlamak istedi. Çünkü şu anda Amerika İsrail ve Orta Doğu ile uğraşıyor. Pasifik'le uğraşacak bir durumu yok. Sonuç olarak Asya Pasifik'te sular bir türlü durmuyor. Gün geçtikçe daha fazla gerilimle karşılaşıyoruz. ABD'nin müttefikleriyle rakiplerine karşı çevreleme stratejisi bölge ülkelerini rahatsız edecek derecede. Artık Pasifik'te Rusya da var. Rusya da Pasifik'te geziyor. Çin'le birlikte devreye geziyor. Şimdi bu süreç içinde Kuzey Kore'yi de ekledir. Şaka şuka değil. Bakın 3 tane nükleer güçten bahsediyoruz. Japonya nükleer güç değil. Güney Kore nükleer güç değil. Filipinler nükleer güç değil. Avustralya değil. Amerika bu ülkelerle Çin'e karşı, Rusya'ya karşı, Kuzey Kore'ye karşı bölgede karşı koyacak. Bunun mümkünatı yok. Bu hiçbir şekilde güçler dengesini yansıtmıyor. Dolayısıyla bunun için büyük bir para akışı lazım. Amerika buraya para akıtması lazım. Filipinleri, Japonya silahlandırması lazım. Kuzey Kore'nin ve Çin'in attığı askeri adımlar da diğer aktörler için endişe verici düzeyde. Artık Çin zaman içinde barış politikasını terk edecek gibi duruyor. Kuzey Kore'de savaş sahasına iniyor. Gerilimlerin barışçıl yollarla çözülmediği bir durumda Asya'da geniş çaplı çatışmanın fitili her an ateşlenebilir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, kaliteli içerikler için kanalımıza abone olabilirsiniz. Şu haritaya da bir bakın. Dört bir tarafı nükleer güçlerle kaplı. Çin, Hindistan, Pakistan, Rusya ve Kuzey Kore. Asya Pasifik'te başka bir güç daha